geçen gün de ben buraya geldim. Geçen hafta, 2 hafta önce. Çığlık çığlığa geldim böyle. Açız açız diye bağırdım. Bu ülkede bir şey de konuşamıyorsun. Dile de getiremiyorsun istediklerini. Şimdi herkes açım diyor. Gerçekten herkes aç. Yani şimdi baktığında kiralar almış başını gitmiş, önlem alacağız diyorlar. Soruyorum adama, ben diyor 2,5 liraya oturuyorum diyor. Niye? Ben eski kiracıyım diyor, uzun süredir kalın diyor. Ben çıksa 10 lira, 12 lira. Bak ben Ankara'dan geldim. Yaklaşık 1,5-2 ay oldu buraya geleli. Ev tuttum 2+1, 10 bin lira. Eşim, benim 6 tane çocuğum var. Eşimle beraber, Allah razı olsun. 20 yaşında oğlum var. Askere gidecek. Ve oğlum bir kızı sevdi. Gelin aldık. Ben düğün yaptığımda çocuğuma 2 sene önce çeyrek altın 700 liraydı. Şimdi bana çeyrek altın takanlar oldu. Allah razı olsun, yardım ve destek olarak. Şu anda biri işte dolar, şu anda biri düğün yapıyor. Ya inanın sağdan soldan borç alıp öyle veriyoruz. Ayın biri geldi. Namusuma, şerefime 10 bin lira kira parası vereceğim. Ve bir yerde de çalışmıyorum. Benim çocuklarım yurttaydı birkaç ay. Şimdi sıkıntı falan yaşadık. İşte küçükler, işte yaşları 4, 5, 6 sıra oldular. Diğerleri büyük. Ama öyle böyle geçim sıkıntısı yaşayamıyoruz. Benim çocuğum bir şey istiyor. Tamam oğlum alacağız. Dondurma. Erteliyorsunuz değil mi efendim? Ya işte yani mecburen ya bir pazara gittik. Ya yemin ediyorum biz önceden pazara gittiğimizde kollarımız kalkmazdı. 2 kişi 3 kişi giderdik pazara. Şu anda pazara gidiyoruz. 2 tane 3 tane poşetle böyle eve geçerken komşularımız da görüyor. Tamam herkesin yiyeceği içeceği alacağı kendinedir ama komşularımız bile hani utanma belasına çıkıyoruz. Bakıyorlar böyle 2-3 poşet almış gibisine konuşacak düşüncesine giriyoruz yani. Aslında öyle bir şey düşünmüyor. Biz kendi işimizden düşünüyoruz. Yani Allah sonumuzu hayır etsin ya. Gerçekten yani. Allah sonumuzu hayır etsin ya. Markete giriyorum. Şampuana bakıyorum. Şampuan bir gün önce 50 lira. Bir gün sonra, 2 gün sonra gideceğiz. Şampuana bakıyorum 70 lira. Şimdi aradan 3 gün 5 gün geçiyor. Tekrar etiket değiştiriyorlar. İndirime girdi. 70 liraydı. 50 lira. Ya bu zaten 50 liraydı yani. Neyin indirimini yaptınız? Biliyorsunuz, her şeyi biliyorsunuz. Çıkartıyorsunuz. Her şey 10 lira 20 lira inecek diyorsunuz. Aynı şeye geliyor zaten. Bu örnek yani. Çıkan zamın üstüne bir zam daha gelince eski zamın üstüne geri çekiyorlar. Onu indirim yaptık diyorlar. Yaptık diyorlar. Şimdi halk gramajdır vesaire bu işlere takılmışlar. Ya arkadaşım gramaj tamam o şeyleri. Ya bunun önlemini zaten önceden alsaydınız. Biz size güvendik ya. Biz size güvendik. Dedik ki başımızı yastığa koyduğumuzda rahat uyuyalım. Başımızda iktidarımız var. Ülkeyi de savunuruz. Dışarıda da savunuruz. Her türlü her şeyimiz de var çok şükür. Ama bakıyorum şöyle yani ülkemizde hep yabancı. Nereye baksan yabancı. Nereye baksan. Şimdi ben kendim bile bir yabancı gördüğümde karnım aç. Böyle yaptığımda al sana 50 lira diyor. Yemek ye diyor bana. Kendi ülkemde dilencilik yapmak durumuna düşüyoruz neredeyse yani. Şuradan bir tane dondurma yemiş olsak 50 lira. Bir top. Turiste göre fiyat çekiyorlar efendim. Yani fiyatlandırmaların hepsi yurt dışından gelen turistlere göre ayarlanmış. Ama ben yiyemiyorum. Türk vatandaşını düşünen yok bu durumda. Aldım ben. Yarısını eşime verdim. Yarısını da kendim yedim. Çok da pahalı bir şey değil. 20 lira alabiliriz hani 20 lira tamam illa ki alabiliriz ama 2 tanesi 40 lira yapıyor. 40 lira yapıyor 2 tanesi. Belki biz başka bir şey yiyeceğiz. Yemek yemedik. Bunu yedik şu anda. Mısır yedik yani. Buradan da diye düşünüyoruz. Vapura bineceğiz. Karşıya geçeceğiz. Oradan da evimize gideceğiz. Bu şekilde bu şartlarda tatile gidebilir miydiniz? Ya biz tatilin yüzünü nerede görelim ya? Bu şekilde bu şartlarda nasıl gidelim biz tatile? Almanya'dan gelen vatandaşlar ya da yurt dışından gelen vatandaşlar biz senede bir kere tatil yapıyoruz çok mu? Biz orada eşek gibi çalışıyoruz diyorlar affedersiniz. Şimdi öyle söylüyorlar da ama orada şimdi adamlar geliyor buraya. Benim cebimde örnek gösteriyorum 300-500 milyon oluyor. Adam oradan 100 doları geliyor bozduruyor burada. Tamam orada o birimde çalışıyorlar. Dolar hesabına bakıyorlar. Ama buraya baktıkları zaman geliyor adam veriyor oraya 2700 lira alıyor. Gidiyor oradan döner 300 liraysa al diyor. Ne kadar ucuz diyor.
Dondurma 50 lira. Aa ne kadar 2 tane versene diyor. Şimdi kola alacak mesela hani örneklerinden söyle 30 lira 40 lira. Aa çok ucuz diyor. Ama bize göre ucuz değil ki. Bize göre ucuz değil. Asgari ücret bizim kaç para zaten? Ben gelsem şurada 500 1 milyar para yemiş olsam bunun yarısı günü var. Öbürsü günü var. Bir ay boyunca gitmez. Biz haftada bir kere bir 20 senelik evliyim. Günahım benim olsun. Eşimle ilk defa çıktık. Çocukları eve bıraktık. İşte yeni taşındık buraya. Elektrik su almak için gittik. Dedim bir gezdireyim. Daha önce geldik buraya. Küçüklüğümüzde gelmiştik. Bir gezelim falan merak ediyorum. Geldik şimdi. Öyle bir geziyoruz. İnanın para harcamamak için elimizden geleni yapıyoruz. Niye? Evimize akşam gittiğimizde ekmek alırız. Çoluk çocuğumuz da yeriz. Buradaki 50 liraya dondurmaya vereceğimizde evde çocuklarımız da yeriz. Hani bu şartları düşünüyoruz yani. Niye biz eğlenemeyelim ki onlar gibi? Tamam onlar orada yani çalışıyorlar. İşleri güçleri rast gelsin. Onlara bir şey demiyorum. Ama buraya geldiklerinde de krallar gibi yiyorlar, içiyorlar yani. Burada Antalya'ya gittiklerinde oraya 20, 25 milyar, 30 milyar, 40 bin lira para veriyorlar. Onların gözü görmüyor. Ama biz bu parayı 2 senede, 3 senede bir araya koyamıyoruz ki. 30 liraya, 40 liraya. Ha, öyle devire geldik yani. Şimdi asgari ücretten çalışmış olsam, hiç para harcamamış olsam ben o parayı 4 ayda biriktiririm. Ama adam orada o 4 ayda mı biriktirmiyor ki onu. Ben burada 10 sene çalışsam bir araba alırım, biriktirmiş olsam adam orada 3 ayda alıyor, 4 ayda alıyor. Yani bunun hesabını yap. Sonra diyorlar Almanya battı. Şimdi Almanya battı diyor. Hani bizi kıskanıyordular ya. İnanın gerçekten kıskanıyorlar bizi ya. Gerçekten kıskanıyorlar bizi. Gelip yiyip içip zevkine bakıp görüşürüz diyorlar. Eziyorlar bizi aslında. Biz farkında değiliz yani. Eziyor, gerçekten eziyorlar bizi. Son olarak Şey kalırız yani böyle onlara karşı ya ben de yemek isterim. Eşim var yanımda. Çoluk çocuğumla da gelmek isterim. Oraya lokantaya gidip ben de vermek isterim. 1,5 lira, 2 lira, 3 lira hesap olsun da vermek isterim. Ben de güneş hakkı yemek, içmek, tatile gitmek isterim. Ama bu imkanlar bize imkansız oldu artık. Gerçekten imkansız oldu yani. son olarak buradan hükümet yetkilileri sizi duyuyor olsaydı ne söylemek isterdiniz efendim? Abi bir şey söyleyemiyoruz biz onlara ya. Böyle biz onlara bir şey diyemiyoruz abi ya. Ne diyelim abi? Allah herkesin kalbine, gönlüne göre versin. Rabbim şimdiden geçenler Vatandaşların yardımcısı olsun. yardımcısı olsun ha öyle söyleyeyim ya. Ama herkes kalbinin ekmeğini yer. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Herkesin işi gücü rast gelsin. Böyle şeyin kara toprağı da var. Hesaplar da sorulacak yani. Eğmez yani. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet. Çok sağ olun. Sen de sağ ol kardeşim. Olmalı. Ekonomik durum. Soralım efendim, ekonomi nasıl sizce? Ekonomi çok muhteşem. Bunlar mutlu günlerimiz. Daha mutlu günlerimiz ileride. Memnun musunuz gelen zamlardan? Çok memnunum. Bunlar az gibi geldi bana. Daha çok Daha mı geldi. fazla geldi? Daha fazla Ne geldi. düşünüyorsunuz efendim? Nereye gidecek bunun sonu? Bunun sonu nereye mi gidecek? Karanlığa doğru koşuyoruz. Battık mı yani? Görüntü onu gösteriyor. Her gün eşeğe zam geliyor. Nasıl efendim? Çocuğunuzun ihtiyaçlarını karşılayabiliyor musunuz? Yeğenim bu arada benim. Üniversiteye hazırlanan oğlum var. Üniversite için belediyeden, İBB'den burs başvurusunda bulduk. Milyon tane bize soru taklattırıyorlar. Nasıl anlatabilirim? Sorun o kadar çok ki. Eviniz kira mı? Kira. Nasıl geçiminizi sağlıyorsunuz? Çalışıyoruz, gündeliğe gidiyoruz. Kendim de sağlıklı bir insan diyelim zaten. Şu anda kaç para veriyorsunuz kiraya? Kira şöyle bir durum. Asgari ücret 11 bin lira. Ev sahibi neden 15 değil diyor. Ev boşaltın diyor. Peki şu anda evinizden çıksanız tekrar kiralık bir daire bulmaya çalışsanız Hayır. bulabilir misiniz? Hayır. Söylediklerim ironik olduğunu inşallah izleyenler anlamıştır. İzleyenler de anlar herhalde. İnşallah anlarlar. Öyle yani. Son olarak buradan hükümet yetkilileri sizi duyuyor olsaydı ne söylemek isterdiniz? Ne mi söylerdim? Şunu söylemek istiyorum. 7 kuşak, 8 kuşaktır doğma büyüme Oğuz torunuyum. Oğuz boylarından mensubum, Oğuz torunuyum. Dedem de dedesinden, babasından. Çanakkale'de benim 2 tane dedem var. Şehitlikte 57. alay şehidi. Kemikler sızlıyor şu an. Kahır doluyum. Bir tane dedem de yine kayıp asker. Ailemde de yine bir sürü konular var. Kendi ülkemde mülteci kadar ben değer görmüyorum. Bunu anladım. Efendim Kurtuluş Savaşı'ndan bahsettiniz Çanakkale'deki. Yarın 30 Ağustos ne söylemek istersiniz? Üzgünüm. Elimizden geleni yaptık. Vatana millete hayırlı evlatlar, aile yetiştirmeye çalıştık ama kemikleri sızlıyor atalarımın. Bundan adım gibi eminim yani. Çok üzgünüm. Sadece üzgünüm. Son olarak eklemek istediğiniz başka bir konu var mı? Eklemek istediğim herkese sağlık, sıhhat diliyorum. Nice bol bol zamlar diliyorum. Teşekkür ederim efendim. Ne olacak biliyor musun?
Emeklilerden alacaklar, milletvekillerine veriyorlar bak. Şu anda emeklilerden almadılar mı zaten efendim? Zaten Emeklilerden almadılar. aldılar, vermeden aldılar oğlum. 7500 alıyorlar şu anda. Emekliler kemer sıksın, milletvekilleri keyif sürsün. Kiracı mısınız efendim? Evet, kiracıyız. Şu anda evinizden çıksanız, yeni bir kira bulmaya çalışsanız bulabilir misiniz? Yok, mümkün değil. Ne olacak bu şekilde? Siz ne öneriyorsunuz? Yani buradan hükümet yetkilileri sizi duyuyor olsaydı ne söylemek isterdiniz? Batırdılar ortalığı Birazcık derdik. insafa gelsin isterdim. Yani batırdılar. Tek Gerçekten. kelimeyle batırdılar Halkı derdik. düşünsünler. Halk sayesinde başa geldiler. Halkı düşünen yok. Ama bu Kendi halk ceplerini gene getirir düşünüyor. bunları. Bu kadar salaklar ki bu memlekette. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Emekliler hep şeyde cepte keklik ya. Hep öyle kaldı zaten. Çok teşekkürler efendim. İyi günler.